Merhaba, Diyabet Aşçıları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle %100 diyabetik ve tadı da klasik humustan farklı olmayan iki çeşit humus hazırlayacağız. Önce tofudan humus ve ardından da soya fasulyesinden humus. Bildiğiniz gibi nohuttan yapılan klasik humus, diyabet hastalarının kan şekerini hızla yükseltir. Ama bizim bu iki tarifimizdeki humuslar ise kan şekerimizi asla oynatmayacak. Önce nedenlerini açıklayalım, bazı karşılaştırmalar yapalım ve sonra da tariflerimize geçelim. Bu arada tofunun evde nasıl kolay yapılacağını öğrenmek isterseniz açıklamalarda linkini paylaştığımız tofu ve okara unu elde etmek videosunu da seyredebilirsiniz. Grafikte de gördüğünüz gibi tofu ve soya fasulyesi humusunun glisemik indeks, glisemik yük ve net karbonhidrat değerleri oldukça düşüktür. Şimdi ise asıl noktaya geliyoruz. Klasik humus ve bizim humuslarımızın 6 saat yani 360 dakika boyunca vücutta yarattığı glisemik etki düzeylerini beraberce inceleyelim. Klasik humus kan şekerini hızla yükseltir ve 6 saatin sonunda bile glisemik etkisi bir miktar devam eder. Bizim tofu ve soya fasulyesinden elde ettiğimiz humuslar ise glisemik etki açısından oldukça masumdur. Sizler grafiğe bakarken belirtmemizde fayda var. Porsiyon miktarlarını da dikkate alarak düşük glisemik etkili besinlerle beslenmek çok doğru bir tercih olacaktır. Bu tarifi sadece diyabetliler ve prediyabetliler için değil, ketojenik beslenenler, veganlar, vejeteryanlar ve aslında herkes için öneriyoruz. Gelin artık tarifimize geçelim. Öncelikle tarifte kullanacağımız tahini mutfağımızda kendimiz yapacağız. Bu şekilde en sağlıklı, net karbonhidrat değeri en düşük ve lif miktarı da en yüksek tahini elde edeceğiz. Hadi başlayalım. Ocaktaki tavamızın altını kısık ateşte açıyoruz. Üzerine 275 gram susam ekliyor ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca karıştırıyoruz. Bu esnada susamın çiğ kokusu kaybolacak ve rengi de 1-2 ton koyulaşacaktır. Asla fazla kavurmayın, yoksa susam acılaşmaya başlar. Kavurma işlemi tamamlandığında ocağı kapatıyoruz. Pişirme işleminin devam etmemesi için sıcak tavadaki susamları hemen ayrı bir kaba alarak 15 dakika boyunca soğumasını bekliyoruz. Şimdi susamları bir blender ile öğütüyoruz. Bu sırada susamın yağı da açığa çıkmaya başlayacak. Öğütme esnasında azar azar sıvı yağ ekliyoruz. Biz yaklaşık 7 yemek kaşığı zeytinyağı kullandık. Dilerseniz ayçiçek veya susam yağı da kullanabilirsiniz. Sonunda o güzel tahinin ortaya çıktığını göreceksiniz. Tahin elde etmek bu kadar kolay. Mutfağımızda kolayca ve susamın kabuklarının sağladığı lif avantajını da kullanarak en sağlıklı 330 gram ağırlığındaki tahinimizi elde ettik. Tahini kapalı bir kapta, ışıksız bir ortamda 4 hafta, buzdolabında ise 3 ay süreyle saklayabilirsiniz. Şimdi tofu ile humus yapmaya başlayalım. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve kenara alıyoruz. 3 diş sarımsağı eziyoruz. Blender'a 350 gram ağırlığındaki tofuyu ekliyoruz. Üzerine hazırladığımız tahinden de 200 gram dökelim. 5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Yarım limonun suyunu da ekliyoruz. Ezilmiş 3 diş sarımsak. 3 çay kaşığı yani 15 gram tuz. 5 çay kaşığı yani 10 gram kimyonu da ekleyelim. Toplam 200 mililitre yani 1 bardak kadar su kullanacağız. Önce yarısını karışımın üzerine döküyoruz. Blender'ı biraz çalıştırdıktan sonra gerekirse kalan yarısını da ilave ediyoruz. Blender çalışmaya devam ediyor. Pürüzsüz bir doku elde ettiğimizde artık tofulu humusumuz hazır demektir. Tadının klasik humustan hiçbir farkı olmadığını göreceksiniz. Lezzeti de dokusu da mükemmel oldu. Gelin şimdi de soya fasulyesinden humus elde edelim. 2 bardak kuru soya fasulyesini bir kaba boşaltıyoruz ve üzerine bol miktar su ekliyoruz. Bu şekilde bir gece bekletelim. Bekleme sona erdiğinde suda şişmiş olan soya fasulyelerini yıkıyoruz ve haşlama fazına geçiyoruz. Biz bu haşlama işleminde düdüklü tencere kullanıyoruz. Soya fasulyelerini tencereye alın ve üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edin. Maksimum 40 dakikalık bir süre haşlanması için yeterli olacaktır. Haşlanmış soya fasulyelerini buzdolabında 4 dereceye kadar soğutun ve bu halde 24 saat bekletin. Böylelikle soya fasulyelerinin içinde kalan karbonhidratların çoğu vücudun lif olarak algılayacağı dirençli bir karbonhidrata dönüşecektir. Artık hazırız ve tekrar blenderın karşısına geçiyoruz. Önce haşladığımız soyaların 350 gramını ekliyoruz. Kalanını başka bir tarifte kullanmak üzere buzdolabına kaldırıyoruz. Soyanın üzerine 200 gram ev yapımı tahini ilave ediyoruz. 5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Yarım limonun suyunu da ilave ettik.
3 diş ezilmiş sarımsak, 3 çay kaşığı yani 15 gram tuz, 5 çay kaşığı yani 10 gram kimyonu da ekleyelim. 200 mililitre yani 1 bardak suyu ilave ederek blender'ı çalıştırıyoruz. İşte sonunda lezzetli, pürüzsüz ve %100 diyabetik soya humusumuzu da elde ettik. 780 gram tofu humusu ve 730 gram soya fasulyesi humusumuz hazır. Soya fasulyesi ve susamın süper besin özelliklerini 2 adet humus tarifimizde de birleştirmiş olduk. Dilerseniz her iki tarifimizde kullanacağımız baharatları ve miktarlarını kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Afiyet olsun. Diyabet Aşçıları kanalımızda sizlere diyabetik beslenmeye uygun tarifler sunmaya devam edeceğiz. Her tarifte kullandığımız malzemelere ait glisemik bilgi ve değerleri de sizlerle paylaşacağız. Ne yediğini bilmek her zaman iyidir. Sizlere lezzetten ödün vermeden sağlıklı ve diyabetik beslenmenin birçok yolunu göstermeyi sürdüreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız ve desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki tarifte buluşana kadar hoşça kalın ve sağlıklı kalın.